Aslında Ocakhane hep vardı. Sadece adı Ocakhane değildi. Sosyal medya kullanmadığı için insanların haberi yoktu. Ama hep var. Asıl amacım çocuklarıma örnek olmaktı. Yani onların el becerilerini geliştirmesi, faydalı alışkanlıklar kazanması, onları üretmeye teşvik etmek, üretmek ve öğrenmek benim için çok önemli. Çünkü hiçbir şey üretmeden tüketen insan her zaman ezilmeye mahkumdur. Üretmek beyinde başlar. Onun da kaynağı öğrenmektir diye düşünüyorum. Eski özlemimiz hep vardı. Eski objeler, eşyalar bulduğum zaman alırdım, almak isterdim, onları kullanmak isterdim. Dedik ki o zaman hepsini birleştirelim. Buranın ismi de Ocakhane olsun. Eskiye hayat verelim. Kullanılmayan, atıl durumdaki eski dönemlere ait eşyaları kendimiz alıp, restore edip tekrar yeni haliyle antika severlere sunmaktı amacımız. Oradan gelecek gelirle hem atölyemizin, yani hobi atölyesi çünkü ticari bir geliri söz konusu değil. Oradan gelen ufak tefek gelirle atölyemizin masrafları çıksın ve normal kazancımızla, yani ev geçindirdiğimiz paraya dokunmadan başka eskiler alalım, tekrar onları hayata döndürelim anlamında. Bu amaçla kuruldu Ocakhane. Eşim önerdi. Ben internete uzak bir insanım. Artık dedi, bu devirde dedi, internette oluyor dedi bu işler. Bir Instagram hesabı dedi açman gerekiyor. Oradan dedi sat, eve giren paraya artık dokunma dedi. O da haklı. Tabii sayfamızda paylaştıkça, örnek veriyorum, bir ocak paylaşıyorsun. Abi aynı ocaktan olan arkadaşlar bize ulaşmaya başladı. İşte ustam benim de var, yapar mısın? Ustam benim de var, yapar mısın? Kıramadık insanları, yaparız tabii ki dedik. Niye yapmayalım? Ama iş çığırından çıktı. Normal işimizden, aile hayatımızdan artan vakitlerde işte günde 1 saat, 2 saat. Bazen o kadar da olmuyor. Bazen birkaç gün hiç vakit ayıramıyorum. Boşta kalan vakitlerimizde çalışıyoruz. Tabii bundan kaynaklanan bir yoğunluk da oldu. Bu sefer dedik ki not alalım. Elimizdeki işler bittikçe çağırırız diye sıra uzadı. Kendi yapmak istediğim projelerim vardı. Birkaç tane hedefim vardı. Onları hep ertelemek zorunda kaldık. Çünkü söz vermiş olduk. Sözümüzü tutmak her şeyden önemli. İnsanların güvenini kaybetmemek gerekiyor. O yüzden kendi projelerimizi, hedeflerimizi erteledik. Hiç olmazsa o mevcut sıramızın bitmesini bekliyoruz. Süreç değil de sonuç benim için daha çok önemli. Yani bir işin kaç günde bittiği ya da ne kadar vakit aldığı benim için önemli değil. Ben çalışmanın sonuna geldiğim zaman o elimdeki objeyi her yönüyle istediğim gibi olması lazım. Yoksa tekrardan başa dönerim, yani üşenmem. Tabii günde 1 saat, 2 saat çalışma imkanın oluyor. Her gönderen 7-8 parça gönderiyor. Kusursuz olsun istiyorsun. Eski eşyalar sökerken bir yeri çatlıyor, kırılıyor. Çok itinalı davranman gerekiyor ki bir de eski eşyalar olduğu için bunların telafisi yok. Bir parça lazım oluyor. Piyasada bulduğumuzu alıyoruz ama bulamadığım parçayı da kendim yapmam gerekiyor. Onun yeri geliyor 1 gün, 2 gün uğraşıyorum o parçayla. Bu keyif işi. Tabii bu süreci daha da yavaşlatıyor. Ama benim için süreç önemli değil. Tabii yaklaşık şu aylarda ararız diyoruz. Arayamıyoruz. Yani bugün 1 senedir bekleyen arkadaşlarımız var. Belki 1 sene daha bekleyecekler. Gönül koyan arkadaşlarımız var. İşte bu kadar bekledik, hala sıra gelmedi mi baskısına maruz kalıyoruz. Bunlar beni yoruyor çünkü ben bu işi keyif aldığım için yapıyorum ve kısıtlı vakitlerde yapıyorum. Yani
Bu baskı gerçekten insanı yıpratıyor. Bazen pişman oluyorum, yani niye kendi işimi yapmıyorum da işte arkadaşların işlerine vakit ayırıyorum diye kendime sitem ettiğim zamanlar oluyor. Ümitsiz vaka gözüyle bakılan eşyalar da geliyor. İşte ne bileyim, örneğin bir lüks lambası. Oğlu babasına sürpriz yapmak için işte büyük babasından kalma lambayı göndermiş. Yapıyoruz. Uğraşıyoruz, gönderiyoruz. Diyoruz aldığınız zaman mutlaka haber verin. Yani size sağlam ulaştığını bilelim. Yakmadan önce de bizi görüntülü arayın. Biz yine yardımcı oluruz diyoruz. Şu olay var. Şimdi yakıyorlar. Yaktıktan sonra mesela arıyorlar. Ya o amcanın gözündeki o ışıltıyı görseniz. İnanın her şeye değer. Yani insanlara bir şeyler verebilmek, onları geçmişlerine döndürüp mutlu edebilmek. İşte o zaman da diyorum ki ya iyi ki yapıyoruz bu işi. En büyük kazancım çok güzel insanlar biriktirdim. Bugün Siirt'ten tutun Sinop'a. İşte, yani Türkiye'nin birçok yerinde harika dostluklar biriktirdim. Bir de bu işin güzel tarafı, yaptığınız işe ilgi duyan, takdir eden insanlar, hayata hep aynı pencereden baktığımız, aynı zevkleri paylaştığımız insanlar. Dolayısıyla hep böyle bir araya gelip bir aile olmuş oluyoruz. Ve bu çok güzel bir şey. Yani yaklaşık 21 bin kişilik bir aileyiz, Ocakhane ailesi olarak. Şimdiye kadar beni üzen çıkmadı diyebilirim. Yani evet, biz belki birkaç kişiyi fazla beklettiğimiz için üzmüş olabiliriz. Yapacak bir şey yok. Elimizden gelen bu. Ama onun dışında böyle insana yakışmayan davranışları, üslubu olan kimseye denk gelmedim sayfamda. Bu da çok mutluluk verici. Birkaç tane böyle uygunsuz hesap araya karıştı. Onları da engelledik, oldu bitti. Güzel insanlar biriktirdik yani.